11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günlerimiz kaldı. Bu bir aylık süreçte beslenme ve yaşam tarzımız oldukça değişiyor. Bu değişikliklere hızlı adapte olabilmek ve Ramazan ayını daha verimli, daha sağlıklı geçirebilmek için sağlıklı beslenme oldukça önemli. Peki Ramazan'da iftarda ne yemeliyiz, sahurda ne yemeliyiz, ne tür besinler tüketirsek daha uzun süre tok kalabiliriz? Bunların hepsini konuştuğumuz bir video olacak. Haydi hemen başlayalım. Sahurda mutlaka uyanmamız gerekiyor. Yiyip yatmamalıyız. Neden? Çünkü yaklaşık 14-16 saat diyelim oruç tutacağız. Eğer sahura kalkmamış olursak bu süreyi 20 saate kadar çıkarmış oluruz. Bu durum açlık kan şekerimizin daha hızlı düşmesine ve ertesi gün erken saatlerde acıkmamıza neden olur. Ve bu hiçbirimizin istemediği bir şey. Yani ne kadar uzun süre tok kalabilirsek günümüz o kadar verimli geçecektir. Tok kalmak demişken burada kastettiğimiz her şeyi sahurda yemek ve ertesi gün acıkmamak değil. Burada taktiğimiz şu olmalı. Sahurda öyle besinler tüketmeliyiz ki bizi uzun süre tok tutmalı ve gün içerisinde erken saatlerde acıkmamızı engellemeli. Sahurda mutlaka bir protein kaynağı tüketmeliyiz. Yumurta çok kaliteli bir protein kaynağı. Bu nedenle gün içerisinde erken saatlerde hızlı bir şekilde acıkmamızı engeller. Yumurtayı haşlama, omlet, menemen şeklinde tüketebilirsiniz. Tabii ki ilk tercihimiz yağsız haşlanmış olmalı fakat diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Ben her zaman haşlanmış versiyonu tercih ediyorum. Yumurta yemediğim bir sahurdan sonra gerçekten günüm çok böyle iyi geçmiyor, hızlı acıkıyorum. Sahurunuzda yumurtanın yanında peynir tüketilebilir. Kuru yemişler mutlaka olmalı. Sağlıklı yağ kaynakları olduğu için fakat tuzlu değil. Bunu da not edelim. Çiğ kuru yemişler veya zeytini de sahurunuza ekleyerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Bu besinlerin etrafında yeşilliğimizin de olması gerekiyor. Yeşillik olarak bu dönemde roka, tere, kuzu kulağı gibi söğüş sebzeleri tercih edebilirsiniz. Çay tüketenler çoğunlukta diye düşünüyorum sahurda. Çay içebilirsiniz fakat açık tercih etmeniz gerekir ve miktarını çok abartmamanız gerekir. Çay içindeki kafeinden dolayı vücuttan su atılmasına neden olur. Vücudumuzdan su atılması demek de gün içerisinde daha çok susamamız anlamına gelir. Bu nedenle demli çaydan uzak durmalıyız. Çay tercih edeceksek limonlu açık bir şekilde tercih edebiliriz. Çaya alternatif olarak kafein içermeyen bitki çaylarını tüketebilirsiniz. Rezene, ıhlamur, papatya ve rooibos gibi bitki çaylarından faydalanabilirsiniz. Peki sahurda hangi besinlerden uzak durmamız gerekiyor? Şekerli içecekler, tatlılar, tuzlu kuru yemişler, turşu, işlenmiş etler, işte pastırma, sucuk, salam gibi ve kızartılmış besinlerden uzak durmalısınız. Eğer susamak istemiyorsanız bu besinleri tüketmeyin. Gelelim iftara. 15-16 saat oruç tuttuk. Tamam, her şeyi yemek istiyor olabiliriz. Fakat kendimize dur dememiz gerekiyor. Çünkü kendimizi kontrol etmezsek mide rahatsızlıkları ve mide ekşimesi gibi durumlara neden olabiliriz. İftarda kuralımız şu: yavaş yavaş, iyice çiğneyerek ve hissederek yiyoruz ve ihtiyacımız olduğu kadar yiyoruz. Yani iftarda böyle sofrayı birisi önümüzden alacakmış gibi acele etmiyoruz. Yavaş yavaş yiyoruz. Bunu bir kenara koyduysak gelelim iftarımızın başlangıcına. Orucumuzu açarken hurma tercih edebiliriz. Hurma içerdiği lif ve doğal şekerin birlikteliğinden dolayı kan şekerimizi yavaş yükseltir. Glisemik indeksi düşük bir besindir. Glisemik yükü de orta düzeyde olduğu için 1 veya 2 hurma ile orucumuzu açabiliriz. Fakat mutlaka hurma olması gerekmiyor. Zeytin veya peynirle de orucumuzu açabiliriz. Orucumuzu açtık. Peki orucumuzu açtıktan sonra ne tüketelim? Yavaş bir şekilde yarım bardak veya 1 bardak ılık su tüketebiliriz. Sonrasında vücudumuza yumuşak bir besin girmesini tercih ederiz. Çünkü 15-16 saat bir açlığımız oldu. Burada da çorba tercih edebiliriz. 1-1,5 kepçe, en fazla 2 kepçe yeterli. Fazla çorba içersek bu sefer de şişkinlik yapar ve diğer tüketmemiz gereken besinleri tüketemeyiz. Vücudumuzu beslenmeye hazırladığımıza göre şimdi bir 10-15 dakika kadar ara verelim. Burada akşam namazınızı kılabilirsiniz veya oda içerisinde bir yürüyüş yapabilirsiniz, hareket edebilirsiniz. Buradaki mantık böyle bir anda yüklenmemek. Yavaş yavaş besleneceğiz. Bu aşamada da kan şekerimizi hızlı yükselten besinler yerine işte beyaz pirinç, makarna, beyaz ekmek gibi besinler yerine kepekli makarna, kepekli ekmek, tam tahıllı ekmek, çavdar ekmeği gibi besinleri tercih etmeliyiz. Ekmek demişken burada Ramazan pidesi tüketmek isteyenler olabilir. Onlar böyle kendi avuçları kadar, bir avuç kadar tüketebilirler. Fakat kilo vermek gibi bir düşünceniz varsa olabildiğince tam tahıl ürünlerinden faydalanmaya çalışın. İftarda ana yemek olarak et, tavuk veya balık tercih edebilirsiniz.
Fakat bunların yanına mutlaka salata olmalı. İftarda ana yemeğinizi aralıklı olarak değiştirmeniz taraftarıyım. İftarda bir gün ana yemek olarak et tercih ediyorsanız ertesi gün sebze yemeği, ertesi gün kuru baklagil yemeği şeklinde bir çeşitlilik oluşturmalısınız. Gelelim iftar sonrasına. Şimdi İftardan sonra vücudu 1-2 saat dinlendirmek iyi olacaktır. Bu süreci hareketle geçirebilirsiniz, yürüyüşe çıkabilirsiniz, teraviye gidebilirsiniz. Bu süreçte aktif olmanız iyi olacaktır. İftar sonrası tatlı isteğimizi meyveyle gidermeye çalışalım. Güllaç tüketmek isteyenler olabilir, sütlü tatlı tüketmek isteyenler olabilir. Bu süreçte haftada 1-2 defa sütlü tatlı tüketilebilir. Şu da çok önemli. İftarla sahur arasında gün içerisinde içemediğimiz suyu içmeliyiz. Bu ortalama 2-2,5 litre, yani 10-12 su bardağı olarak düşünebiliriz. Tabii ki hava sıcaklıkları arttıkça bu miktar artabilir. Su içerken de şuna dikkat edelim. Bir anda fazla miktarda su tüketmek yerine yavaş yavaş içmeliyiz. Sıvı ihtiyacımızı karşılamak için suyun yanında beslenmemize bir şişe maden suyu da ekleyebiliriz. Peki hangi maden suyunu tercih etmeliyiz? İşte tam bununla ilgili bir videom var. Şu kısma ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu videoyu izleyerek kendinize uygun maden suyunu seçebilirsiniz. Maden suyu etiketlerinde yer alan minerallerin miktarlarının ne anlama geldiği, magnezyumlu, kalsiyumlu, sülfatlı ne demek, bunlar ne için kullanılıyor, bunu öğrenebileceğiniz bir videom daha var. A'dan Z'ye maden suyu etiket okuma diye bir video. Bunu da açıklama kısmına veya yine kartlar bölümüne ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar dilerim.